Merhabalar. Kadına yönelik şiddet konusundaki video serimizin bu bölümünde misafirimiz Zeynep Yıldırım. Zeynep, Harvard Üniversitesi'nde kamu yönetimi okuyor ve Gazete Duvar için Aralık ayında Türkiye'de kadına yönelik şiddet ile ilgili çarpıcı bir makale yazdı. Hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk. Makalenizde kadına yönelik şiddetin ekonomik bir boyutu olduğunu açıklıyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Yani kadına şiddet Türkiye ekonomisini nasıl ve ne ölçüde etkiliyor? Kadına yönelik şiddetin sonuçları düşünüldüğünde en temel ve belki ilk akla gelen insan hakları ve hukuk ihlalidir. Sizin de belirttiğiniz gibi ben yazımda bunun aynı zamanda ekonomik bir sorun olduğunu vurguladım. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı istatistiklere göre dünya genelinde kadın cinayetlerinin %38 kadarı erkek yakın partner, yani kadının bir birliktelik ilişkisi içinde olduğu erkek tarafından işleniyor. Bundan dolayı yazımda özellikle kadına yönelik şiddetin en yaygın biçimi olan yakın partner şiddeti maliyetine odaklandım. Kadına yönelik şiddetin maliyeti, bireyin, ailenin ve toplumun maruz kaldığı maliyetlerin toplamı olarak düşünebiliriz. Bu maliyetlerin bazıları aslında oldukça kolay bir şekilde ölçülebilir. Örnek olarak tıbbi masraflar, mağdurun kaybedilen kazancı ve ceza adalet sistemine maliyeti gibi somut maliyetler var. Öte yandan bir can kaybı veya mağdurun yaşam kalitesinin düşmesi gibi ölçülmesi daha zor olan başka maliyetler de var. Yakın partner şiddetinin mağdurların psikolojik ve fiziksel sağlığı üzerindeki etkisi aslında kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Tabii ki en korkunç sonuç, ister cinayet ister intihar olsun, kurbanın ölümüdür. Bunun dışında sağlığa yönelik olumsuz sonuçları arasında yaralanma, jinekolojik sorunlar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, depresyon, travma sonrası stres, anksiyete bozuklukları, çeşitli ağrı türleri ve sınırlı hareketlilik yer alır. Dünya Sağlık Örgütü yakın partner şiddetine maruz kalan kadınların %42'sinin bu şiddetin bir sonucu olarak yaralanma bildirdiğini belirtiyor. Hamilelik sırasında yakın partner şiddeti durumunda düşük yapma, ölü doğum, erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebekler olasılığı artıyor. Tüm bu sağlık çıktıları tıbbi maliyetlere çevrilebilir. Ek olarak yakın partner şiddetine maruz kalan kadınların ekonomik potansiyellerinin tamamını gerçekleştirme olasılıkları daha düşük. Ayrıca çalışamama veya ücret kaybından muzdarip olma olasılıkları daha yüksek. Bu etki birey ve aile tarafından alınmayan bir gelir olarak hesaplanabilir. Oslo Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün eski araştırmacılarından Dr. Anke Hoffler, araştırmasında yakın partner şiddetinin maliyetini Avrupa ve Orta Asya'da gayri safi yurt içi hasılanın %6,08'i olarak hesaplıyor. Bu verileri Türkiye'ye uyguladığımızda ülke ekonomisine çıkan maliyet 47 milyar dolar. Ve bu maliyet makalemde de belirttiğim gibi Türkiye'nin toplam eğitim harcamasından biraz daha yüksek bir miktar. Ve bu miktar sadece yakın partner şiddetinin maliyeti. Ve kadına yönelik diğer şiddet türlerini, mesela topluluklarda kadına yönelik şiddet veya savaş zamanındaki kadına yönelik şiddet gibi şiddet türlerini kapsamıyor. Kadına yönelik şiddet bir ayrımcılık ve insan hakları sorunu olduğu için aslında ekonomik bir perspektif almak duyarlı görünmeyebilir. Ancak uygulamada sorunun ekonomik boyutunu hesaplamak, birinci olarak bunun her vatandaşın sorunu olduğunu, ikinci olarak her politika yapıcının bunu önemsemesi gerektiğini ve üçüncü olarak hükümetin bunu önlemek için önemli bir bütçe ayırmaktan çekinmemesi gerektiğini gösteriyor. Bu çok ilginç bir perspektif. Çünkü şiddetin ekonomik maliyeti hakkında veri bulmak zor aslında. Sizce Türkiye'nin şu an yaşadığı ekonomik krizi ve Covid'in ekonomik sonuçları kadına yönelik şiddeti etkiliyor mu? Etkiliyorsa hükümet nasıl bir politika yürütmeli? Kısa cevap evet. Türkiye'ye özgü verilere rastladığımı söyleyemem. Ama Birleşmiş Milletler ve diğer bazı uluslararası kuruluşlar pandemi sırasında aile içi şiddetin keskin artışına dikkat çekiyor. En önemli nedenlerden biri sokağa çıkma yasağı. Bu yasaktan dolayı yakın partner şiddetine maruz kalma riski taşıyan kadınlar hem evlerinde faillerle daha fazla zaman geçirmek zorunda kalıyorlar, hem de yardım ve sosyal destek ağlarından izole oluyorlar.
Siz özellikle kötüleşen ekonominin kadına yönelik şiddet üzerindeki etkisini soruyorsunuz. Ekonomik stres ve işsizliğin artmasının yakın partner şiddetini artırabileceği birçok kanal var aslında. Hane halkı düzeyinde işsizliğin ve ekonomik zorluğun istismar edici davranış olasılığını arttırdığını gösteren araştırmalar mevcut. Ek olarak yakın partner şiddeti riski altında olan ve ekonomik zorluklar dolayı işini kaybeden kadınlar hem psikolojik hem de mali olarak istismarcı bir partnerle başa çıkma kapasitelerinde azalma yaşayabilirler. Ayrıca kötüleşen ekonominin bir başka etkisi de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların desteklenmesine tahsis edilebilecek kamu ile özel finansman ve kaynaklardaki azalmadır. Birleşmiş Milletler bu süreçte hükümetlerin alabileceği bazı örnek tedbirlerden bahsetti. Size burada birkaçını söyleyeceğim. Bunlardan bazıları kadın hakları örgütler için öngörülebilir ve esnek finansman sağlanması, yeterli kapasiteye sahip sığınma evlerinin sağlanması, eczaneler ve marketlerde acil durum uyarı sistemlerinin kurulması ve tabii ki kadınların evlerinde güvenli bir şekilde destek talep edebileceği yolların sağlanmasıdır. Bu tedbirler örnek olarak SMS yoluyla çağrı merkezlerinden veya internet üzerinden de sağlanabilir. Peki aynı zamanda kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun ve ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguluyorsunuz. Şiddete karşı çözüm üretmek için ve etkilerini anlamak için bu ne değiştiriyor? Yazında da bahsettiğim üzere ABD Savunma Bakanlığı tarafından yaptırılan küresel bir ampirik araştırma, hane halkı düzeyinde kadınların güçsüzleştirilmesinin istikrarsızlık, şiddet, terör, yolsuzluk ve otokrasi gibi ulusal güvenlik konuları üzerinde son derece olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor. Kadınların erkekler tarafından ikincileştirilmesinin gerçekleştiği, yani ataerkil değerlerin uygulandığı bir ev, toplumdaki diğer grupların arasında şiddetin oluşturulması için bir nevi eğitim ortamı sağlar. Bu çalışmada yazarlar 35 tane çatışma ve güvensizlik ölçüsüne bakmışlar. Ve bunların üzerinde en belirleyici etkisi olan ölçünün kadınların hane halkı seviyesindeki güçsüzlüğünün olduğunu saptamışlar. Türkiye'de bildiğiniz gibi maalesef son senelerde talihsiz olaylar yaşadık. 2016'daki darbe girişimi veya 2015'te Ankara'da gerçekleşen ölümcül terör saldırısı gibi birçok talihsiz olay yaşadık. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yüksek yaygınlığını göz önünde bulundurduğumuz zaman ve bu araştırmanın sonuçlarını da düşündüğümüzde aslında bu çok şaşırtıcı olmamalı. Doğduğumuzdan beri öğrendiğimiz ve deneyimlediğimiz kadın ile erkek arasında eşitsiz güç dinamikleri toplumun farklı grupları arasındaki dinamiklere de yansır. Bana sorarsanız bu da kadına yönelik şiddetin ve daha genel olarak kadınların hane halkı düzeyinde güçsüzleştirilmesi sorununun Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanlığı ve başka bakanlıklar tarafından gündemin en üst sıralarına taşınması gerektiğini gösteriyor.